Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar, Katar'dan da 10 milyar dolar ülkeye giriş yapacak. Peki bu dolar kuru üzerinde etkili olabilir mi? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunları değerlendireceğiz. Altına bakacağız, dolara bakacağız. Bu arada haftalık kapanışlar geldi. Dolar Türk lirası 18 lira 60 kuruştan, ons altın 1755 dolardan, gram altın 1053 TL'den, ons gümüş 21 lira 45 kuruştan, gram gümüş 12 lira 87 kuruştan, euro Türk lirası 19 lira 33 kuruştan, sterlin Türk lirası 22 lira 50 kuruştan, bitcoin 16.512 dolardan, BIST 100 44.874 puandan, Sasa 130 liradan, Hektaş 34.98'den, çeyrek altın 1733, Cumhuriyet altını 7060 TL'den ve tam altın 6931 liradan haftalık kapanışlarını yaptı. Bu video içerisinde sizlerle birlikte doları, altını, ons altını, gram altını, ons gümüşü, gram gümüşü, euro Türk lirasını, sterlin Türk lirasını, bitcoin'i, BIST 100'ü, Sasa'yı, Hektaş'ı değerlendireceğiz. Tahmin ve yorumlarımızı bu video içerisinde bulacaksınız. Hafta sonu olması dolayısıyla biraz uzun bir video olacak. Fakat gene bu video içerisinde ben kısaltmalar şeklinde sizlere bunları yayınlayacağım sevgili dostlarım. O yüzden bu videoda altını, doları, gümüşü, bitcoin'i olan arkadaşlar, eurosu, sterlini olan arkadaşlar, ayrıca Borsa İstanbul'u takip eden, Sasa'yı, Hektaş'ı takip eden arkadaşlar da haftalık kapanışlar sonucunda ne gibi fiyatlamalar önümüzdeki hafta bizleri bekliyor olabilecek, bunları teknik analiz yöntemini kullanaraktan kaç lira olabileceğiyle ilgili tahminlerimizi burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Evet, hemen Suriye ve Katar parasıyla başlayalım. Suriye'den 5 milyar dolar, Katar'dan 10 milyar dolar hesaplara geçecek. Tabii bu dolar üzerinde etkili olacak mı? Doları düşürebilecek mi? Evet, başkasının parasıyla iş yapmak ne kadar doğru? Gelen swaplar üretim kanalıyla gelmediği sürece arkadaşlar, ülkeye istediği kadar para girişi olsun, bu para borç niteliği taşıyacağından dolayı tekrardan dışarıya geri dönüş yapacağından dolayı kısa vadeli rahatlamalar getirebilir. Fakat ileriye dönük baktığınız zaman orta ve uzun vadede bu türden sıcak para girişleri ülke ekonomileri için gerçekten iyi bir durum maalesef ki değil. Çünkü bizler üreterek, kendimiz üreterek, çabalayarak, kazanarak ülke sermayesine girişleri sağlamamız lazım. İhracat tarafına baktığımız zaman ihracatçı özellikle düşük dolar, pahalı Türk lirasından şu an itibariyle sıkıntılı bir durumda. Çünkü ithalatçıyla rekabet gücü oldukça azalmış durumda. Reel enflasyona baktığımız zaman %85, %88 civarlarında bir reel enflasyon. Faiz oranına baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın son yapmış olduğu faiz indirimleriyle birlikte %9,50 civarına çekilmiş bir faiz ortamı görüyoruz. Bu da reel kurların olması gereken tutarın, miktarın diyelim %70-75 civarında altında fiyatlayan bir dolar Türk lirası karşımızda oluyor. Yıllık bazda gene incelediğimiz zaman doların olması gereken seviyenin 22 lira 23 lira bantları üzerinde olması gerekli. Tabi ilerleyen günlerde ihracatçıya fırsat verilebilecek mi veya şirketlerin özellikle dolar hesaplarını kapatması yönünden burada bir miktar dolar kurunda aşağı yönlü hareket gerçekleştirilip sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareket başlayacak mı? Bunu şimdilik öngörmek güç ama sizlerle birlikte hala da yatay seyirde devam eden dolar kurunda bizlerin takip ettiği 18.36 seviyesi önemli bir seviye. Çünkü buradaki hareketler dolar kurunu bir miktar böyle 17 lira 94 kuruş civarına doğru aşağıya çekebilir. Ama kapanışlar neticesinde baktığımız zaman dolar kurunda gene aşağı yönlü bir hareket değil, yatayda belirttiğim gibi uzun zamandır da sizlerle takip ediyoruz ve sizler de zaten bu aralığı kapanışlar nezdinde takip ettiğiniz zaman doların gerçekten 18.71 ve 18.36 bantları arasında Merkez Bankası'nın kontrolü dahilinde yatay seyrine devam ettiği görülüyor. Tabii bu durum ihracatçıyı gerçekten zorlamakta. Ayrıca kısa vade ülkenin ödemesi gereken bir borç tutarı mevcut.
Bu borç tutarı da gene hükümet tarafından firmaları koruyabilmek amaçlı bu şekilde yatay tutuluyor da olabilir. Ama ilerleyen günler içerisinde bu kurun burada bu şekilde stabil tutulabilmesi dediğim gibi fazla bir şekilde ihracat tarafına zarar verecektir. Düşüncem Merkez Bankası'nın ilerleyen günlerde kademeli bir şekilde kurun yukarı yönlü ilerlemesine yol vereceği. Bu da önümüzde bir Aralık ayını işaret ediyor. Aralık ayı dolar kuru için önemli olacaktır. 19.50 ve 22 TL'ler civarına doğru. Burada bizler dolar kurunda yukarı yönlü bir hareketin işaretlerini görebiliriz. O yüzden dolar kurundaki arkadaşlar 18 lira 36 kuruş altında bir kapanış olmadıkça, dediğim gibi bunu zaten uzun zamandır sizlerle konuşuyoruz, olmadıkça yukarı yönlü bir hareket beklentisinin hala da bittiği söylenemez sevgili dostlarım. Enflasyon bazlı gene baktığımız zaman çarşı, pazar, manav gezdiğimiz zaman fiyatları görüyoruz. Hala da enflasyonist baskının sürecin devam ettiği bir dönem içerisindeyiz. Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte tarım ürünlerinin azalması bizleri kışın gene bu ortamda zorlayacak. Fiyatların geriye çekilmesi değil, fiyatların daha da ileri seviyelere doğru maalesef ki çıkması önlenemeyecektir şeklindeki görüşümde hala da mevcut. Ayrıca dolar, altın ve gümüş alınır mı şeklinde sorularınız vardı. Bu tür sorular kişi bazlı yanıtlandığı zaman arkadaşlar yatırım tavsiyesine girdiği için bunları kişisel bazlı yanıtlamak olmaz. O yüzden dün bir video yaptık. Dolar, altın mı, gümüş mü şeklinde. Tabii ki buradan dönüşler, dolardan altına geçişler şeklinde tavsiyelerimiz yok. Burada çünkü makas aralıkları gerçekten çok yüksek. Buradan buralara geçişler sizlere zarar verebilir. Yani makas aralıklarının fazla olmasından kaynaklı olaraktan. O yüzden oradaki yatırım tavsiyelerimiz yeni dolar, altın ve gümüş almak isteyen yatırımcılarla daha çok yakından alakalı anlatımlar ve tahminler şeklinde düşünülebilir. Ayrıca düşük seviyelerden dolar almış ve buradan altın tarafına geçmek isteyenler için de yatırım tavsiyesi olmadan o kritik video izlenebilir sevgili dostlarım. Fikir açısından değerlendirmeniz gereken teknik analiz yöntemlerini burada arkadaşlar sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Günlük bazda gene baktığınız zaman bizlerin dolar kurunda şuradaki hafiften bir oluşum mevcut. Bakın şuradaki oluşum. Zaten bu oluşumun hedefi de kısada 18 lira 71 kuruş seviyesi. Burayı bu dolar kurunun atması beklentimiz var. İlerleyen günlerde Aralık ayı içerisinde bunu sizlerle devamlı ve sürekli olarak konuşuyoruz zaten. Firmaların gerçekten bu hesap kapatma dönemleri içerisinde dolara ihtiyaçları oldukça fazla olacak. Firmaların ellerindeki doları TL'ye çevirmeleri hükümet tarafından, Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiş durumda. Fakat bu yıl sonu kapanışları olarak ben dolar kurunu takip ediyorum. O yüzden Aralık ayı benim için önemli bir ay ve bu ay içerisinde bu firmaların kendi açıklarını kapatmak için piyasadan dolar çekecekleri yönündeki görüşüm ve tahminim de mevcut. Bu da dolar kurunu yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 19 lira 50 kuruşlar seviyesine doğru yükseltecek hareketleri başlatacaktır. Ayrıca önümüzde bir 2023 yılı içerisinde asgari ücretin artırılması yönünde fiyatlamalar olacak. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız için Aralık ayı içerisinde meclise sunulacak tasarılar olacak. Bu tasarılar doğrultusunda da gene bütçe korumalı, bütçe hesaplı yeni hesaplar yapılacak arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın piyasaya katılımlarıyla birlikte eğer ki hükümetin dediği doğrultuda EYT'lilere ve asgari ücretlilere gereken zamlar ve emeklilik yönünde yaşla ilgili herhangi bir sıkıntı çıkmazsa Vedat Bilgin'in, Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda da 1,5 milyon civarında emeklilikte yaşa takılan arkadaşımızın emekli olma durumu olacak. Burada işverenler tarafından haksız yönde emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız için açıklamalar geldi.
Fakat bu açıklamaların hiçbirine katılmak mümkün değil sevgili dostlarım. Her işveren çalışan işçinin hakkını layığıyla vermek zorunda. Zaten sizler layığıyla arkadaşların, emeklilikte yaşa takılanlar olsun, asgari ücretle çalışanlar olsun, haklarını layıkıyla verdiğiniz zaman bu paralar zaten dönüşüm bazlı olarak gene sizlere yansıyacaktır. Her ne kadar düşük ücret üzerinden sizler bir maaş hesaplamasında bulunursanız piyasanın sıkışması anlamı taşıyacağından bundan gene en fazla zarar görecek olan kişi patronlar olacaktır. Bunun iyi düşünülüp işçi tarafının fazla sıkıştırılmaması gerektiğini, 1999 öncesi haklar neyse bu arkadaşlara verilmesi yönündeki benim düşüncem ve tavsiyem hala da devam etmekte. İnşallah onların gönlünden geçtiği şekilde, işçi kardeşlerimizin gönlünden geçtiği şekilde bu yasa tasarısı hükümet tarafından meclise sunulacak ve az bir zaman kaldı. Aralık ayı içerisinde bu onaylanıp buradaki sorun da o ülkenin gündeminden kalkacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca önümüzde bir kara harekatı, Kuzey Irak ve Suriye tarafına bir kara harekatı başlayabilir mi? Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklamalar yapıldı. Bir gece ansızın, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürekli kullandığı bir cümle, bir gece ansızın oraya da bir operasyon olabilir. Bu hainlere gereken ders kara süpürme operasyonlarıyla da verilebilir. Tabii bu da gene kur üzerinde hareketlenmelere sebebiyet verecek olayları başlatabilir. Dikkatli olmakta, Aralık ayı içerisindeki sürprizlere açık olmakta fayda var diyorum. Alttaki önemli destek seviyesi dolar kurunda aşağı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin cari açığı da azaltmak bazlı olaraktan yukarı yönlü kademeli bir şekilde Merkez Bankası tarafından izin verileceği yönündeki düşüncem de oldukça sabit. Seçim ekonomisini de unutmamak lazım arkadaşlar. Seçim ekonomisi içerisinde hiçbir hükümet yüksek kur üzerinden veya yüksek enflasyon üzerinden seçimlere gitmek istemez. Seçimlerin kazanılabilmesi için enflasyon tarafında özellikle düşüşler gerçekleştirilmesi lazım. Burada firmalarla ilgili açıklamalar geliyor. Yapılan zamlarla ilgili onlara da bir baskı sürecinin başlatılacağıyla ilgili açıklamalar var. Hepsini yakından takip edeceğiz. Bunları videolarımızda sizlerle birlikte paylaşacağız. Bunların hepsi dolar kuru üzerinde etkili olacaktır. O yüzden diyoruz ki Aralık ayı dolar kuru için gerçekten önemli bir ay ve dikkat edilmesi, haber akışlarının daha sık takip edilmesi, ekonomi gündemlerinin daha sık takip edilmesi anlamını bizler için taşıyacaktır. Ben şimdilik bu video içerisinde doları anlattım. Bir sonraki video içerisinde altın, gümüş, euro ve sterlin olacak. Ondan sonraki videoda da Borsa İstanbul, Sasa ve Hektaş hisselerini değerlendireceğiz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.